Şimdi tamam, başlayalım. Şimdi burada aşağı yukarı 3 aydır bu çalışmayı yapıyoruz. Ve bu çalışmaya benzer çalışmalar dünyanın başka yerlerinde de yapılıyor. Şimdi bizim yaptığımız çalışmayı şu anda 2013'te, 12'de, 11'de, 10'da yani son 4-5 yıl içinde dünyada yapılan benzer başka çalışmalarla karşılaştırmamız iyi olur değil mi? Çok. Öyle mi? Yani başka yerlerde örneğin işte CERN'de ya da Fermilab'da ya da Chicago Üniversitesi'nde ya da başka Avrupa Üniversitelerinde filan. Ve ben bunun da bir Türkiye'de başka bir yerde yapıldığını da zannetmiyoruz yani şu şekilde değil çalışma. Tamam, bizi Türkiye ile karşılaştırmıyoruz zaten. Zaten. Ne yazık ki. Evet, ne yazık ki. Şurada bir üniversite var ve ezberden öteye geçmiyor. Evet. Şimdi şeyle karşılaştıralım. İnternette bu şeyi bulabilirsiniz, videoyu. Dark Matter, Dark Energy and Inflation. Şimdi bu bizim başından beri incelediğimiz konunun bir başka içeriğin ya da nesnenin bir başka bakış açısından ele aldığı şey. Yani şimdi biz Hegel'in Doğa Felsefesine uzay ve zaman çözümlemesiyle başladık ya da o kavramlarla başladık ve oradan yer ve devin kavramlarını çıkarsayarak sonlu mekanik alanına geçtik. Yani özdek alanına geçtik. Sonlu özdek ya da sonlu mekanik alanı. O sonların ne anlama geldiğini yapacağız. Döneceğiz ona, değineceğiz. Şimdi özdek kavramını incelerken gördüğümüz ilk belirlenim kuvvet belirlenimiydi. Özdek kuvvet olmaksızın düşünülemiyordu. Şimdi burada özdeğin kuvvetle ilişkisi aslında özdeğin yer çekimi kuvvetiyle ilişkisi olarak düşünülecek. Bu yer çekimi kuvvetinin ne olduğunu, kavramını, belirlenimini çok iyi anlamamız gerekiyor. Yani bu bizim kafamızda yatıyor. Dışarıda gözleyebileceğimiz bir şey değil. Tabii ki gözlemle uyuşması gerekiyor bizim kavramımızın ama burada öğrenmek şimdi görgül tekrar çok fazla ben felsefi detaya girmek istemiyorum ama buna daha sonra da gireceğiz. Burada öğrenme kavramında yatan bir şey var. Sorun var. Normal bilincin, doğal bilincin gözden kaçırdığı bir şey, bir sorun bu. Öğrenmek, dışarıdaki fenomenleri gözlemek demek değil. Kendi içinde kavramların mantıksal bağlantısını kurmak demek. O yüzden yer çekimi kavramını eğer düzgün anlayabilirsek, bugün dünyada bu alanda neler yapıldığını, yani 100 yıldır aslında aşağı yukarı neler yapıldığını, neler yaşandığını da anlayabiliriz. Yer çekimi kavramı, çekme ve itme kuvvetlerinin birliğiydi Hegel'in çözümlemesinde. Yer çekimi kavramı yalnızca çekme değil. Bu kavramı, yer çekimi kavramını çekme kavramı olarak anlamak tam bir imbesilite diyeceğimiz şey. Yani ne derseniz deyin. Bu kadar şey olamaz, büyük bir hata olamaz ve bunu şu anda izleyeceğiniz bu konuşmacıda da göreceksiniz, kulaklarınızla duyacaksınız. Yer çekimi kuvveti diyorlar, gravity, yalnızca çekme kuvvetinden oluşur. Bütün fiziğin, modern fizik derken kuantum mekaniğine ve görelilik kuramına kastediyoruz. Diline doladığı şey bu, yer çekimi kuvveti çekme kuvvetinden oluşur. Şimdi bu hatanın şeyleri var, yani onun dolaştığı başka hatalar da var ya da başka yanlış çıkarsamalar var, onları da göreceğiz. Bu şeyi gözden çıkarmayalım. Çünkü Hegel'in felsefesini, Hegel'in yöntemini burada şimdi kozmoloji, kuantum mekaniği, görelilik kuramı böyle alanlarla karşılaştırmak insanlara gelecek, çok tuhaf gelecek ama bu aslında karşılaştırmanın içeriğini anladığımız zaman gerçekten aradaki farkın çok büyük olduğunu ve bu farkın aslında modern fiziğin aleyhine olduğunu göreceğiz. Yani burada bilimin gerektirdiği şeyler, bilimin ilkeleri, bilimin yöntemi, bilimsel tutum, bütün bunlar aslında çiğneniyor, açıkça çiğneniyor. Yani sık sık bilim fanteziye yaklaşıyor, sık sık eğlence sektörünün bir uzantısı
şekline giriyor. Brian Greene diye bir şey var, showman var, fizikçi, kendisi kuantum alanında, özellikle string kuramı alanında çalışan birisi, ünlü birisi ama resmen showbiz yapıyor, yani gösteri yapıyor. Ve onu bilim olarak sunuyor, milyonlarca insana kitaplarla ve YouTube'daki videolarıyla ve daha başka şeylerle, onlara da bakacağız. Bunların neden böyle olduğunu da düşünmek zorundayız. Şimdi yerçekimi kuvveti, özdeğin temel, özdeğin tözü diyebiliriz. Yani o kuvvet olmadan özdeği düşünemeyiz. Özdek kütleden ayrı ama kütleyle tabii ki ilgili bir kavram ya da daha soyut bir kavram. Kütle, Hegel özdeğin belirli varoluşudur ya da belirli varlığıdır diyordu. Özdek kavramı ya da madde kavramı. Bunu kuvvetten ayrı olarak düşünemediğimizi görmek zorundayız. Çünkü kuvvet, şöyle düşünün, kütle, bu kütle eğer bir aradalık anlamına geliyorsa ya da öyle bir karakteri varsa kütlenin, bu ondaki süreklilik kapısını anlatabilecek bir şey. Şimdi Hegel'in uzay ve zaman kavramları ile birlikte nicelik kavramını getirdiğini ya da bunları aslında bir yerde eşitlediğini de gördük. Yani uzay ve zaman kavramları nicelik kavramının dışsal varoluşundaki biçimleri izler Hegel'in çözümlemesine göre ve nicelik kavramının karakterinin süreklilik ve kesiklilik olduğunu biliyoruz. Nicelik kavramının şeyi bu. O mantık biliminde ele alınan, çıkarsanan ve ayrıştırılan bir kavram. Doğa felsefesinde oradaki mantık bilimindeki çalışmayı ancak uygulayabiliyoruz. Yani tekrar mantık bilimine dönersek o zaman doğa felsefesini bırakıp oraya yoğunlaşmamız gerekir ki o yapılması gereken bir şey. Ama Hegel'in doğa felsefesine başlarken yapıldığını varsaydığı bir şey. Biz de onu izlemek durumundayız. Yer yer çok genişletmeden, çok ayrıntıya girmeden ve çok zaman harcamadan o kavramları daha böyle kısa bir şekilde özetleyerek geçmeye çalışıyoruz ama merak edenler, özel olarak ilgi duyanlar örneğin bu nicelik kavramı konusunda büyük mantığı, özellikle büyük mantığı inceleyebilirler. Büyük mantığın en geniş olarak incelediği kavramlardan birisi nicelik kavramı. Nicelik kavramının kesiklilik ve süreklilik momentleri vardır. Yani biliyoruz bir nicelik süreklilik gösterebilir ve aynı süreklilik o kesikliliğe de açık olduğu için kesiklilik karakterini de taşıyor. Burada süreklilik ve kesiklilik birbirini dışlayan soyut momentler değil, birbirleriyle bir olan, ayrılmayan somut momentler olarak ya da karşıtlar olarak düşünülüyordu. Şimdi özdekte uzay ve zaman kavramlarının birliği olarak özdekte aynı nicelik karakteri görünecek ve özdeğin sürekliliği dediğimiz şey kuvvet kavramının çekme momentini anlatacak. Çekme, süreklilik, itme, kesiklilik ve sürekliliğin ve kesikliliğin birliği, nicelik kavramındaki birliği özdekte çekmenin ve itmenin birliğiyle paralel duruyor. Değil mi? Özdek kavramı süreklilik kavramını içeriyor. Ya da özdeğin realitesi süreklilik realitesini içerecek, süreklilik karakterini reel olarak içerecek. Aynı zamanda da kesikliliği içerecek. Bunda hiçbir çelişki yok, hiçbir anlama güçlü olduğunu sanmıyoruz ama aynı zamanda da en büyük çelişki var. Çünkü sürekliliğin ve kesikliliğin birliğini ileri sürüyor burada Hegel. Özellikle uzayda ve zamanda ya da genel olarak nicelik kavramında. Şimdi süreklilik kavramı çekme kuvvetini ya da gerçekten kuvvetinin çekme momentini anlatıyor ve kesiklilik kavramı gerçekten kuvvetinin itme momentini anlatacak. Şimdi biraz bu şeyi izleyelim, bu çekme ve itme kavramlarını, kuvvet kavramını çekme ve itme momentlerine dikkate alarak, onu göz önünde tutarak ben yapacağım, çevireceğim ve şimdi Rocky, bu şeyin adı, konuşmacının adı Edward Cole aslında bu. Chicago Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi. Rocky lakabıyla biliniyor. 3 bölümden oluşacak dersi. Particularly happy to have once again with us Paul who will give these lectures. Sunuş yapıyor şu an. Barely any introduction with universal knowledge.
But let me just say that he has been director of the Particle Astrophysics Center at Fermilab for 6 years. Bir direktör diyor bu Fermilab'ın bir bölümü. Değil mi? Görüntü. Daha iyisini yapamayacağız. Of course, by all true experts on the matter. So without much ado, Rocky, please. Okay. Thank you. Rocky. I'm happy to be here to present academic lectures for the third time. I see some Academic people here Lectures who dizisine are back giriyor. for the Bu third üçüncü kez time. verdiğini söyledi. So the program would be 3 lectures, and in principle, I would spend 1 lecture on dark matter, 1 lecture on dark energy, and 1 lecture on inflation. Şey dedi, ilkede dedi ben bir ders dark matter üzerine, bir ders dark enerji üzerine, bir başka üçüncü dersi de inflation üzerine dedi şey yaparım, kullanmak isterim dedi. Şimdi But I arasında suspect I will spend much more time on dark matter because I have more to say about dark matter, and less time on dark energy because there's not much to say about it, and even less time on inflation. Although there's much to say about inflation, it's perhaps at the moment less relevant for the experimental program at CERN. bu inflation bölümü sonraki deneysel çalışmalarla en az ilgisi olan şey, onun üzerine çok az zaman ayıracak. Dark enerji üzerine çok az şey var diyor, söylenecek. Özellikle diyor şey üzerinde duracağım. So dark matter, dark energy, and inflation are the pillars of the standard model of cosmology. Standard Model of Cosmology. Bu şu anda kozmoloji ya da evren bilim, biliyorsunuz evren bilim Thales'le başlıyor. Onun bir kozmolojik modeli var, evren bilimsel modeli var. Sonra her birinin Yunan ön felsefecilerin her birinin şeyleri var, kendi evren bilimleri var. Bu evren bilim bugün de tam adının gösterdiği gibi evrenin yapısını inceleyen bilim. Evren genel yapısı nedir? Kozmoloji. Bu şimdi nasıl standart model parçacıklar üzerine standart model varsa burada da kozmoloji üzerine bir modelden söz ediliyor şimdi ve de model sözünün tartışmasını yaptık daha önce. Model ya da kuram bilgi ya da bilim değil. Bunlar ancak hipotetik olarak ileri sürülebilecek şeyler ve de bunlardan biri adına başka birine saldırmak, onu çürütmek ya da yanlışlamak ya da yasaklamak falan bunlar arasında son derece tutarsız şeyler. Çünkü modelin kendisi hiçbir henüz şey taşımıyor, geçerlik hakkı taşımıyor. Ne kadar sağlam görünürse görünsün bir model ve pekinlik ya da gerçeklik taşımıyor. O yüzden bilgi ya da bilim diye görmemek gerekiyor bunları ve bu 100 yıllık çalışmayı düşünürsek, özellikle çünkü görelilik kuramı ve kuantum kuramının tarihi 100 yıl diyebiliriz aşağı yukarı. Bu çalışmanın, bu sürecin bütününde bir modeller süreci, bir arayış süreci olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Burada ileri sürülen hiçbir kuram bilim değil. Gerçek anlamda bilgi değil. Hepsi model. Model. Yani Örnekçe. değil, realiteyle örtüştüğünü söyleyebilecek bir durumda değiller bu modelleri ileri sürenler. Realiteyi açıklamak için bir yapı, kuramsal, kavramsal bir yapı olarak ileri sürülüyor ve bu dark matter, karanlık özdek modeli de şimdi açıklanacak o, şu an ben baştan söylemeyeyim. Galaksilerin deviminde gözlenen bir anomaliden doğuyor. O anomaliyi açıklamak için böyle bir hipotez getirme gereğini duyuyor fizikçiler. Biz de duyabiliriz. Şimdi onun, o anomalinin ne olduğunu göreceğiz burada. Burada bunu nereden çıkardığını söylemiyor şu ana kadar biz gördüğüm kadarıyla. Yani kozmolojinin 3 sütun üstünde durduğunu söylüyor. Evren bilimin 3 sütun üstünde, 3 sütun da bu siyah madde, siyah enerji ve şişme sütunları. Yani bunu nereden çıkardığı konusunda henüz bir şey yok. Tamam, onu göreceğiz. And one of the interesting things about these important features of the standard model of cosmology is that they all depend upon physics beyond the standard model of particle physics. So supporting dark Burada önemli olan şu, standart model, parçacık standart modeli bu
standart kozmoloji modelini açıklamak için ya da desteklemek için yeterli değil. Bu önemli. Buna dikkat edin. Burada yani şu anlama geliyor. Standart modelde, parçacık standart modelinde şu anda gördüğümüz şeyler nelerdi parçacıklar? Elektron, Fermiyon, bozon. şeyler, kuarklar. Evet, yani onları inceledik. O parçacıklardan oluşan standart parçacık modeli şey için yeterli değil. Standart kozmolojik modeli desteklemek için ya da ona temel olmak için yeterli değil. Bunun anlamı daha başka parçacıklar gerekebilir. Dark energy and inflation is unknown physics beyond the standard model of particle physics. In fact, the only real observational evidence for physics beyond the standard model comes from cosmology. Comes from, in fact, Standart model, standart parçacık standart modeli için biricik gözlemsel kanıt diyor şeyden geliyor. Standart kozmolojik modelden geliyor diyor. Söylediği şeyin anlamı buydu. field known as precision cosmology. So 20 years ago, it was impossible to use the words precision and cosmology in the same in a grammatically correct sentence with an even number of negatives. But in the past 20 years, there's been remarkable progress on observational cosmology. Söylediği şey precision cosmology, bu salınık evren bilimi demek. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bu aslında, burada Einstein'ın kimeydi? Arnold Sommerfeld'e bir mektubunda ya da şeyinde bir sözünü alıntılıyor. Aslında durum değişmiş değil. Yani precision cosmology dedikleri şey bugün yine de precision'dan olabileceği kadar uzak. Çünkü precision salınık demek, tamlık demek. Salınık yani eksik. Salınık Türkçe'de yeterince saydam bir sözcük. Daha fazla onu açıklamaya gerek yok. Şimdi precision cosmology diyorsak o zaman bir galakside, özellikle bizim en yakın içinde olduğumuz galakside ne olduğunu bilmemiz gerekir ki bir precision'dan, bir salınıktan söz edelim. Galakside şey diyorlar, 200 milyar yıldız var. Güzel. Bu salınık için. Çok yuvarlak bir rakam ama yine de sağ. Ama bir de bakıyorsunuz bir başka fizikçi 100 milyar yıldız var. Yani yarı yarıya azaltıyor. Şimdi böyle konuşmaların olduğu bir alanda salınıktan söz edilebilir mi? Yani hani dese ki 190, 180, 190 o zaman dersin ki yakın. Birisi 200 diyor, bir başkası 100 milyar yıldız diyor. Yani aradaki 100 milyar şey salınığı bozmuyor bu şeye göre, yaklaşıma göre. Precision cosmology, bu bir kere söz edilecek, bir daha değinilmeyecek. Bunlar neredeyse retorikten öte anlam taşımayan sözcükler. And this precision has pointed to physics beyond the standard model. So you might use the same quote that Einstein did in a letter to Arnold Sommerfeld, saying how helpful is astronomy's pedantic accuracy, which I used to secretly ridicule. One of the jobs of a cosmologist is to try to understand the present composition of the universe. And the present composition of the universe, as contained in the Leibniz CDM model, is a very small fraction of the total energy and mass and energy of the universe today in the form of ray in the universe as contained in the universe. Şimdi bu evrenin bileşimi, onu çok kısa bir şekilde bu şemada görünüyor. Şimdi en büyük görülen, bizim gördüğümüz yıldızlar, ışıklarını gördüğümüz yıldızlar, bunlar evren, şimdi bu şemada o da görünüyor mu? Star binde 8. Binde 8. Yani evrendeki kütlenin binde 8'ini bizim gözlediğimiz yıldızlar oluşuyor. Şimdi daha başka yüzdeler şöyle. Nötron olarak binde 17'yi, radyasyon binde 5. Radyasyon görünüyor mu orada? Helyum var. Hidrojen Şu en yukarıdaki radyasyon. Cosmic Background Radiation. Bu Big Bang'den kalan bir artık olduğunu düşünüyorlar. 10 binde 5.
bunun sıcaklığı 3 Kelvin'e yakın. Yani bu bir radyasyon aslında ve her yerde var. Bu yansıma değil mi aynı zamanda? O yansımanın şeysi değil mi o radyasyon? Hayır, atık madde. Maddelerden Big Bang'den gelen- atık. Değil mi? Peki nasıl evren o zaman bütünlüğünden gelen bir yansıma mı? Yansıma Değil. Çok kötü. öyle diyorlar. Big Bang'den kalan. Yani şimdi ben kendim ölçmedim. Evrenin neresinde bu 2.97 ya da 2. Bir makalede yansıma gibi almışlar. Yansıma. Yani şimdi bunu tasarımlamak kolay değil. Çünkü radyasyon ne olursa olsun ışık hızıyla yayılan bir fenomen değil mi? Radyasyon, ışık hızıyla yani elektromanyetik dalga diyelim ve bunun 3 Kelvin gibi bir sıcaklığının olması çok düşük enerjili olduğunu gösteriyor. Çok zayıf bir şey. Çünkü şimdi Big Bang varsayımına, hipotezine göre bu 13-14 milyarlık yaşındaki bir ışıma ve o yüzden zaman içinde de zayıflamış olmalı. Yani bu background radiation diyorlar. Yani arka tasar ışıması. Hocam bu şöyle 300 bin patlamadan 300 bin sene sonra Evet. ortaya çıkan bir art alan ışıması diye bir şey var. Ya o dönem içerisinde fotonlar ve kuarkların bir çorba oluşturduğu, hatta adı da gluon çorbasıdır. Oradaki bir meydana gelen ortamın süzülmesiyle, açılmasıyla ortaya çıkan bir ışınmadır bu yani. Güzel. Bu 10 binde 5'ini oluşturuyor şu an evrendeki tüm kütlenin. Ne dedik? Yıldızlar binde 8'ine. Şimdi hidrojen ve helyum bunlar en çok bulunan elementler. Bu %4'ünü oluşturuyor. Hidrojen ve helyum dışındaki elementler ise bunlar binde 10 binde 25 gibi bir Yani öyle. element. En yukarısı. Daha üst köşe. Adından helyum mesela. Tamam. Orada binde 25 adından. Evet. Şimdi burada en büyük kütle en büyük kütle dark enerji, karanlık enerji diye bir kütle. O %75. Ve de dark 25. matter, şurada aşağıda kalmış şu nedense onu şu an sadece sözlü olarak size belirteyim. Karanlık enerji %75, karanlık özlek ise o zaman %20 gibi olacak. Ya bunlar salon değil, %75 dediğinizde kaç bilmiyoruz yani. Şu an bu modern her şeye rağmen bazı rakamlar realiteye yakın. Bunlar nasıl hesaplanıyor? Tahmin edebilirsiniz. Yani bunun bir matematiksel şeyi falan yok, yapısı falan yok. Bu kafa gözlerini matematikselleştirip belli bir şekilde normalleştirip usa uygun bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. Yani görünen yıldızlar evrendeki total kütlenin %8'ini oluşturuyor. Bunu söylemek bu ancak hipotetik olabilir ya da yaklaşık bir şey olabilir. Yani o öyle çok yapmayacağız, zorlamayacağız. Yani bu kadar çalışmaları bile büyük bir çalışma tabii ki. Şimdi devam edelim. Contained in the Lambda CDM model is a very small fraction of the total energy and mass and energy of the universe today in the form of radiation. Although the early universe was radiation dominated, today radiation is a very small fraction of the total mass and energy in the universe, and most of that radiation resides in the 3-degree microwave background radiation. This diagram also illustrates why chemistry is insignificant. Duydunuz? Bu çizgiye diyor diyagram. Yani orada az önce gördüğümüz şey tablo. Niçin kimyanın önemsiz olduğunu açıklıyor. Kimya önemsiz. I don't know why anyone studies chemistry. It is Niye kimya okuyorlar? Anlamıyorum diyor. only 0.025% of the mass and energy in the universe. It's very small compared to the mass today. They're talking about anyone's don't all this radiation. This diagram also illustrates why chemistry is insignificant. I don't know why anyone studies chemistry. It is
only 0.025% of the mass and energy in the universe. It's very small compared to the mass today in the form of neutrinos. Stars that astronomers are fond of looking at is less than 1% of the total mass and energy in the universe. Yıldızlar %1'den daha az mı? Most of the normal matter in the universe is in a hot gas of hydrogen and helium that's found in clusters of galaxies. But if you add up all the components of the total mass and energy in the universe today that we see and understand and measure and know something about, it's only 5% of what seems to be in the universe today. 95% of the mass and energy in the universe today is dark, 25% in the... Şimdi %5'i bugün gördüğümüz özdeğin görülen kısmını oluşturuyor diyor. Kısaca özetleyeyim. Geri kalan %95'i karanlık diyor. Bu karanlığın %20'si özdekti, %70'i ya da 75'i 75 oluyor. O sayıları izlersek. Bu da enerji ve enerji ve karanlık enerji ve karanlık özdek, bunlar gözlenemiyor. O %5 gözlenebiliyor. %5'in yaklaşık olarak %1'i ya da %8'i yıldızların oluşturduğu kütleydi. Geri kalan %4 ise hidrojen ve helyumdan oluşuyor ve hidrojen ve helyum nerede duruyor evrende? Galaxy clusters deniyor. Cluster demek, salkım demek. Galaksi öbekleşmeleri, galaksi öbekleri diyebiliriz. Bunların arasında duruyor hidrojen ve helyum. Bu da fiziksel olarak gözlenebiliyor. Yani gözlenmesi ne demek? Elektromanyetik dalgalar yoluyla onun varlığının saptanması demek. Sadece optik ya da ışık dalgalarıyla değil ama X ışını teleskopları var, radyo teleskoplar var biliyorsunuz. Bütün bunlardan elde edilen bulgular, özdeksel bulgular, bunlar pozitif olarak kabul ediliyor ve bu şekilde bunun içine tabii gazlar da giriyor, helyum ve hidrojen. Helyum ve hidrojen yine Big Bang kuramına göre bu sürecin çok erken aşamalarında oluşan şeyler. Hidrojen ve helyum güneşin de ya da yıldızların da esas ana maddesini oluşturan şey. Şimdi devam edelim. Form of dark matter that we call cold dark matter, and 70% in the form of dark energy. There was a famous quote by a king of Spain, Alphonse the Wise, in 1135, who looked... İspanya kralı Alphonse, Bilge Alphonse'dan 12. yüzyılda yaşamış bir şeyden alıntı yapacak. Şimdi kozmolojiden geçtik. İspanya. looked at a series of epicycles and the standard cosmological model at the time, and he told his astronomers, if I had been present at creation, I would have suggested a simpler scheme. Ne dedi? Dedi, eğer dedi ben yaratılış sırasında orada olsaydım daha yalın bir şema önerirdim dedi. İspanya kralı. Orada hazır bulunsaydı. Keşke bulunsaydı. So perhaps the same thing can be said today. It seems to be a mismatch, a hodgepodge of various components in the mass and energy of the universe. So 95% of the universe is dark, and we divide the dark sector into dark matter and dark energy because it seems to have very different properties. Dark matter seems to be responsible for holding structures together. It holds things together. Dark matter, holding structures together. Parçaları, yapıyı bir arada tutma görevi buna ait. Ve bu az önce Hegel'in yerçekimi kuvvetinin iki momentinden biri olarak belirttiği çekme momentine ya da süreklilik momentine karşılık düşüyor. Şimdi yerçekimi kuvvetinin burada yerçekimi kuvvetini böyle tekil bir kuvvet olarak almak yerine göreceğiz. Yani şimdi bu kozmoloji modelinin temel momentleri, temel bileşenleri bu ikisi %20'lik ve %75'lik parçalar. Bunlardan birisi
Dark matter, karanlık özdek, bu yapıyı bir arada tutan kuvvet. Şimdi can çekme kuvveti, bir de itme kuvveti gerekiyor. En azından onu kabul ediyorlar. Onu nasıl kabul ediyorlar? Diyalektik olarak asla değil. Sadece şeyden dolayı kabul ediyorlar. Evrenin, Hubble'ın şeyine göre, gözlemine göre evrenin genişlediği bulunduğu için evrenin genişlemesinden sorumlu olan bir faktör olmalı. Yani o galaksileri birbirinden iten, ayıran bir faktör, bir kuvvet olmalı diye düşünüyorlar. Ve şimdi bu dark enerji, dark matter'da, karanlık özellikten ayrı olarak karanlık enerji dedikleri şey, o itme momentinin yerini dolduracak. Biraz daha izleyelim. Seems to be a feature of the normal gravitational force, which is attractive, Onu biraz geri alacağım. and a black hole seems to be under, or seems to have very different properties. Dark matter seems to be responsible for holding structures together, it pulls things together. Seems to be a feature of the normal gravitational force, which is attractive. Species dedik. And I will argue that the most likely possibility is that dark matter is a yet to be discovered species of elementary particle. Dark energy, however, seems Burada söyledi, dark matter henüz keşfedilecek olan, keşfedilmesi beklenen elementer parçacıkların bir türü, bir tür elementer parçacık diyor. Standart modelde incelediğimiz parçacıkların dışında yeni bir parçacık ama bunu bulamıyorlar. Hiçbir şekilde ışıkla ya da elektromanyetik fenomenlerle etkileşime girmiyor. Yani ne radyo dalgalarıyla, ne X ışınlarıyla, ne optik ışınlarla, yani görülebilir ışınlarla herhangi bir şekilde etkileşime girmiyor bu. Karanlık özdeğin enteresan bir durum. Şimdi henüz şeyi görmedik. Karanlık özdek nereden çıkarsam, yani bu parçacık, bu kütle %20'lik payda değil mi? Bu nereden çıkarsam da onu görmedik. Oraya kadar biraz daha gidelim. Arada to be different. kaçırdığınız noktalar olursa geri alabiliriz ya da durup konuşabiliriz. Dark energy seems to push things apart in the expansion of the universe, seems to have some repulsive nature. Duyduk değil mi net olarak? Dark enerjiden söz ediyor. Repulsive nature diyor. Yani itici bir doğası var. İtme, evrenin genişlemesinden sorumlu olan, galaksileri birbirinden ayıran kuvvet dark enerji olarak kabul ediliyor. Model olduğunu unutmayalım. Şimdi And I will argue in the second lecture, suggest that it's related to the weight of empty space, the weight of the vacuum. So dark matter and dark energy are names for phenomena, and they seem to be different phenomena. weight of the vacuum. Vakuum, boşluğun ağırlığı dedi, dikkat ederseniz. Aslında vakuum dediğimiz şey, daha önce biz evreni plenum ve vakuumun birliği olarak çözümledik. Yani nasıl uzay ve zaman kavramlarıyla başlayıp özdek kavramına geçtiysek ve özdek kavramını çözümlerken onun çekme ve itme kuvvetlerinin birliği olduğunu düşündük. Aslında bu Hegel'de var, Hegel'den önce Kant'ta var, Kant'tan önce başkalarında da var ama Hegel diyalektiğe uygun bir şekilde formüle ediyor bu iki karşıt kuvvetin ilişkisini. Şimdi burada vakum çok kullanılan bir sözcük. Örneğin geçen çalışmalarda atomun içindeki vakumu incelerken dedik, yani bu aslında vakum değil, vakum eğer sözcüğü saltık anlamında alırsak hiçbir şey kapsamayan uzay anlamına gelmesi gerekir. Ama uzay kavramının hiçbir şey kapsamaması gibi bir düşünce olabilecek en irrasyonel düşüncelerden birisi ya da anlam düzeyindeki düşünceye uygun bir düşünce, hus dışı ama anlığa uygun bir şey. Çünkü anlam soyutlama yapabiliyordu. Şuna dikkat edin. Eğer vakuumu
sapık uzay ya da soyut uzay olarak düşünürsek o zaman soyutlama yapmış oluruz. Yani bu suç değil. Düşünebiliriz. Her kavramı başka her şeyden, her kavramdan soyutlama içinde düşünebiliriz. Düşünmemiz de gerekir. Bu aslında Hegel'in yönteminin ilk momenti. Ama bu ilk moment. Yani bir şey değil, yöntemin bütünü değil ya da kavramın bütünü de değil. Sadece kavramın şeyi. Yani ilk momenti ve uzayı bu şekilde düşünebiliriz. Buna hakkımız var, yapmalıyız da. Ama vakum dediğimiz zaman bunu soyutlama olarak düşüneceğiz. Soyutlamanın ne olduğunu biliyoruz. Soyutlama reel olmayan bir şey, var olmayan bir şey. Var olan şey şu, uzay her zaman zamanla birlikte. Uzay ve zaman bir. Bu Einstein'ın şeyinden de ayrıydı. Uzay zaman birliği kategoriden, dışsal birlikten ayrıydı. Burada bizi bu bağlamda ilgilendiren şey plenum ve vakum kavramları. Vakumun ağırlığı olur mu? Olmaz. Burada weight of vacuum diyor. Yani bu saçma bir adlandırma. Vakum tabii aslında orada vakum yok. Orada şey var, dark matter var, karanlık özlek var. Dolayısıyla yoğunluktan ya da bir ağırlıktan orada söz edebiliriz demek istiyor. Aslında vakum da göreceli bir laf zaten. Yani siz dünya şartlarına göre göreceli olarak vakum diyorsunuz, dışarıdaki şartlar. Halbuki Gören olarak kullanılabilir. Kavramını düşünürsek, evet. Vakum, o zaman boş uzay bir soyutlama olacak dedik. Çünkü vakum ve plenum, bunların birliği var. Bunların birliği, şimdi vakumun ağırlığı, onu geçiyoruz, çok önemli bir bağlamda söyleniyor. Yani bu aslında kozmoloji üzerine büyük ölçüde retorik düzeyinde bir şey, sunum. One of the aspects of this that attracts me to the field is this connection between inner space and outer space. That to understand the largest things in the universe, today I will talk about the structures of galaxies and other large-scale structure. Evrendeki en büyük şey, yani galaksi diyor, bugün diyor galaksiler, yani evrendeki en büyük yapılar üzerine konuşacağım. You have to understand the smallest things in the Bunları anlamak universe. için, en büyüğü You have anlamak to için en küçüğü understand anlamak what gerekiyor. these structures are made of. Çünkü o en küçük So olanlardan this yapılır diyor, en büyük olan. is the dark matter and dark energy and the present composition of the universe goes into the standard model of cosmology. As physical scientists, when we talk about models, we use it in a different way than our colleagues who are not in the physical sciences. For instance, if you talk to an economist, I wouldn't advise it, but if you do talk to an economist about models, an economist might say the construction of a model consists of snatching from the enormous and complex mass of facts called reality a few simple, easily managed key points which becomes, for certain purposes, a substitute for reality itself. Şimdi model ve realiteden söz ediyor. Bir daha dinleyebiliriz. Biraz yavaş olacağız ama ya da geçebiliriz. Şunu diyor, bir ekonomistle diyor konuşursanız, ki diyor böyle bir şey tavsiye etmem, yapmayın böyle bir şey diyor. O diyor işte şunu söyleyecek diyor, realite. Bir model diyor, realite denilen bir olgular karmaşasından seçilen şeylerden oluşur diyor. Şimdi model ve realite arasındaki ilişki önemli. Model bizim insanların bilinçlerinde kurdukları bir yapı, kavramsal bir yapı ya da kuramsal bir yapı. Realite ise bu insanın bilincinden bağımsız olarak var olan kavramsal ve reel yapı. Yani şimdi realitenin kendisinin, burası çok özel noktaydı, bunu gözden kaçırmayalım. Realitenin kendisinin ne olduğunu düşünürsek, deneyim nesnesi, gözlem nesnesi olan realitenin, fiziksel realitenin ya da tinsel realitenin ne olduğunu düşünürsek, bunun kavramsız olmayacağını, onu dikkate almamız gerekiyor. Yani uzay bir galaksi, eğer bu bir şeyse, realite ise, bunun bir kavramsal yapısı var. Yani bu özlekten oluşuyor, uzay ve zamanda bulunuyor, özdeğinin belirli bir kütlesi var, içinde yıldızlar var, gaz alanları var, gezegenler var, kuyruklu yıldızlar var,
meteorlar var, pek çok o yapıya uygun ya da o yapının içinde olması gereken bileşen var. Şimdi çok güçlü bir ön yargı, onu da kırmamız gerekiyor usta olmak için ya da bilgi uğruna. O da fiziğin oldu, öteki bilimler karşısında sanki çok ayrıcalıklı bir konumda duruyor olduğu sanısı var. Ve de burada iki tane espri yaptı. Biz kimya ile ilgiliydi. Niye dedi, insanların kimya çalıştıklarını anlayamıyorum dedi. Niye anlayamıyormuş? Çünkü kimya realitenin %25'inin konusu olan bir içerikle ilgileniyor. Yani çünkü hidrojen ve helyumun dışında ancak %25'i metallerden oluşuyor. Şimdi burada yaptı bu Mr. Cole. Ekonomistlerle, ekonomi yani insan bilimlerine yapıyor sefer. Satışı. Tabii bunlar espri. Ama her espride bir gerçek payı var. Onu yapalım, buraya uygulayabiliriz. Burada ekonominin olgularının, fiziğin olgularından daha olduğunu söylüyor. Farklı olduğunu söylüyor. Sanki fiziğin olguları realitenin kendisini oluşturuyormuş. Ama ekonominin modelleri realiteye tamamen dışsalmış. Fiziğin olguları mı dedim, fiziğin modelleri mi dedim. Şimdi olguları dedim, model diyeceğim. Fiziğin modelleri. Bu bir model. Bunun model olduğunu kendisi de söyledi. Ve unuttu model olduğunu söylediğini. Burada onun realitenin kendisi olduğunu ya da realitenin bir yanı olduğunu söyledi. Şimdi az önce. Hem model hem reel. Evet. Yani fizikçi bir model ürettiği zaman onu hemen realitenin kendisi olarak görmek istiyor. Aslında bu ekonomist için de böyle. Yani ekonomist de bir ekonomik model ürettiği zaman ya da bir modelle realiteyi açıkladığını düşündüğü zaman onun model olduğunu unutma eğilimine giriyor. Modeller realiteyle çakıştıkları zaman model olmaktan çıkarlar. Buna kim karar verecek? Bu ayrı bir sorun. Ama model realiteyle örtüşmediği için model ve onun sözlerini bir kere daha alalım kısaca. Purposes to keep hidden from the enormous and complex mass of facts called reality. A few simple, easily managed key points which becomes, for certain purposes, a substitute for reality itself. Now, I don't think, as physical scientists, we regard the standard model of particle physics as a substitute for reality itself, but actually part of reality. Substitute olarak görmeyelim ama realitenin parçası olarak görelim dedi. Ekonomistlerden biraz daha ayrı bir şekilde düşündüğünüzü söyleyeyim. Because economists have different ideas of what a model is. They have an economic model that involves an invisible hand. Bir ekonomik modelleri var diyor ekonomistlerin, diyor bu invisible hand'i içerir. Invisible hand kimin? Görünmeyen. Adam Smith. Ekonominin görünmez bir el tarafından yönetildiğini söylüyor. Şimdi dikkat edin, bu bir metafor değil mi? Yani burada fiziksel bir el yok. Bir parayı birinin cebinden alıp ötekinin cebine koyan ve o şekilde ekonomiyi yönlendiren, idare eden bir fiziksel el yok. Şimdi bu evet aşağı yani şimdi kendi sözlerinden duyacaksınız. Önyargılı olmayın. Belki yanlış yorumlamış olabilirim. Ama dikkat edin. Bu Adam Smith'in metaforunu sözel olarak kabul ediyor. Böyle bir şey yok diyor. Olamaz diyor böyle bir şey. And stranger than dark matter. An invisible hand takes money out of one pocket and moves it to another. The invisible hand that's moving money around the economy. I don't think they really think that there is an invisible hand that's reaching into your pocket, but Öyledir değil mi? Gerçekten öyle düşündüklerini sanmıyorum. Gerçekten öyle bir elin olduğunu düşündüklerini sanmıyorum. Yani kuşkusu var ama o kuşku işte. Yani ekonomistler
fiziksel bir ilim iş başında olduğundan söz etmiyorlar diyor. Öyle olduğunu, ondan da emin değil aslında yani. We really think that there's dark matter and dark energy. To us, it's not a substitute for reality, but actually it is an aspect of reality. Evet, şimdi açıkça... So we want a model to actually be related to reality, not just represent observations. For 1,300 years, there was a cosmological model that did a very good job at explaining the observations, and this was the geocentric model of Ptolemy, where the Earth was at rest more or less at the center of the universe, and planets moved around the Earth and moved in epicycles. That explained the motions. So there was a previous consensus convergent dominant best fit standard cosmological model that was abandoned. It's often thought that it was abandoned because it was too complicated and involved epicycles, and it was replaced, of course, by this simple, beautiful model of Copernicus. And this is the famous diagram from Book 1 of De Revolutionibus. But for those of you who think that Copernicus's model was simple, or even simpler than Ptolemy's model, I invite you to read Book 3 of De Revolutionibus. Şimdi Ptolemy, Kopernik, bu adları biliyoruz. Kopernik ne zaman yaşadı? 15. yüzyılda, değil mi? 14 ya da 15. O zamana kadar Ptolemy'nin kozmolojisi geçerli sayılır diyor. Bu Ptolemy kozmolojisinde dünya uzakta duruyor, merkezde duruyor ve başka her şey onun çevresinde dönüyor. Şimdi yani çevresinde, dünyanın çevresinde dönenler neler? Gezegenler, duran yıldızlar, güneş, ay, değil mi? Başka? Hiçbir şey kalmadı geriye. Tabii ki şeyler var, kuyruklu yıldızlar var vesaire. Şimdi Ptolemy'nin Aristoteles, Ptolemy dizgesi olarak da biliniyor. Burada epicycle'lar var. Epicycle üst daire diye çevirdim ben. Şimdi bunu bizim şeyde öğrenmemiz gerekiyor aslında, fizikte öğrenmemiz gerekiyor ama emin olun bu Avrupa Amerika'da da bilinmeyen bir nokta ve bu fizikçilerin kendileri de bu konuyu çok fazla yapmıyorlar, merak etmiyorlar. Epicycle gibi görünüyor. Şu ortada bu Kopernik dizgesi, ortada güneş duruyor. Güneşin çevresinde her şey dönüyor. Kopernik ve Ptolemy arasında, dizgeler arasındaki ayrım birinde Ptolemy'de merkezde dünyanın olması, Kopernik devrimi denen şey o. Yani dünyanın özellikten alınması, onun yerine güneşin geçirilmesi. Aslında Kopernik dizgesi de eksik. Kopernik dizgesi de doğru değil. Şimdi bu ilk Ptolemy kozmolojisi diyelim. Bunun temel özelliklerini bilmemiz şart. Bu bilim tarihi açısından önemli bir şey. Burada gezegenler, duran yıldızlar, güneş ve ay, dünyanın çevresinde dönen her şey neden dünyaya düşmüyor? Bu soru var değil mi her şeyden önce? Neden düşmüyor bunlar dünyaya? Hayır, bütün bu şeyler, büyük cisimler yani güneş, ay, gezegenler. Gezegen 6 tane gezegen sayıyorlar o zaman. Yani dünya sanmadıkları için ve 2 tane küçük gezegende, uzak gezegende bilinmediği için 6 tane gezegen var. Bütün bu şeyler dünyanın çevresinde dönen büyük cisimler, aslında onlar büyük de değil onlar için. Ama yine de dünyaya düşmüyorlar. Niye düşmüyorlar? Kristal kürelere tutturulmuş oldukları için düşmüyorlar. Yani dünyanın çevresinde o kütleler kadar, cisimler kadar var. Kristal küre var. Yani duran yıldızlar küresi var, ay küresi var, güneş küresi var, gezegenlerin küresi var. Şimdi bunlar kristal küre. Bu kristal küreler Ptolemy Aristoteles dizgesinde. Çünkü bu soruya yanıt vermeleri gerekiyor. Onlar da hipotetik davranmak zorundalar. Niye düşmüyor ay ya da güneş dünyaya, eğer dünyanın çevresinde dönüyorsa? Gerçek bir kuramı yok onlarda. Gerçek bir kuramı Kopernik'te de yok. Ve Kopernik'te gerçek bir kuramının açıklaması gereken şeyi
aynı şekilde kristal küreleri kabul ederek açıklıyor. Kopernik'te de şey var, kristal küreler var. Kopernik'te kristal kürelerden ayrı olarak epicycle'lar da var. Yani üst daireler de var. Üst daireler nedir? Neden geldiler? Neden getiriliyorlar? Bu bilinmeyen bir şey ve bugün biz bunu görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Çünkü gezegenlerin gökyüzündeki derinlerini izlemiyoruz. Venüs'ü gördünüz mü? Görmeyen var mı Venüs'ü? Sabah yıldızı ya da akşam yıldızı ya da çoban yıldızı denen şey gördünüz değil mi? O Venüs. Ve en erken doğan yıldız ve o yükseliyor. Gezegen o yıldız değil ama onu yıldızla karıştırmamak için onun devrimini gözlemek gerekiyor. O gezegenler geziyorlar. Niye geziyorlar? Gökyüzünde geziyorlar. Yıldızlar, duran yıldızlar duruyorlar, gezmiyorlar onlar. Gezegenler ve duran yıldızlar arasındaki ayrım, gezegenlerin gezmesi, duran yıldızların durması. Bir gece fotoğraf çekerseniz gökyüzünün, kamerayı objektifi açık bırakıp sabaha kadar kapamazsanız ne göreceksiniz sabahleyin kamerada? Çizgiler göreceksiniz. Niye? Yani dünya döndüğü için yıldızlar da tabii şimdi onlara göre, eski modellere göre gök dönüyor, küre dönüyor. Yani duran yıldızlar küresi dönüyor. Yine de o kamerada o yıldızların, duran yıldızların durmadığını ve ama doğrusal yollarda ya da yörüngelerde ilerlediklerini görebiliriz. Gezegenler doğrusal değiller. Çünkü gezegenler dünyanın, güneşin çevresinde dünya ile birlikte dönüyorlar. O dönüşte, şimdi uygun bir fırsatta ilk fırsatta göstereceğim. Çünkü öyle bir şey vardı. Güzel bir animasyon vardı. Gezegenler gökyüzünde onların diyelim ki gece boyunca izlersek, ne yaptıklarını izlersek ve kaydedersek görüyoruz. Bir gezegen doğudan doğuyor değil mi şeyler? Gezegenler. Neyse, bir yönden doğuyor. Şu an onu yapamayacağım, çıkaramayacağım. Ama yükseldikten sonra belli bir açı, belli bir derece yükseldik, mesela 10 derece ya da 20 derece yükseldikten sonra bu sefer alçalmaya başlıyor. Birkaç derece alçalıyor ya da birkaç saat diyelim ya da birkaç gün. Ve sonra tekrar dönüp yine yükselmeye devam ediyor. Ve gerçekten daireler çiziyor gezegenler. Duran yıldızlar doğrusal devrim yapıyorlar. Gezegenler öyle değil. Gezegenler daireler çiziyorlar. Çünkü biz kendi konumumuzdan onlara baktığımız zaman onların devrimini öyle algılıyoruz. O daireler oradan geliyor. Hepsi hareketler. Onlar değil, koltukta oturan Ptolemy'nin kafasından uydurduğu, a priori uydurduğu şeyler değil. Bir fenomeni açıklamak için getirdiği şeyler ve son derece gerekli çünkü gezegenler gibi değil, duran yıldızlar gibi gitmiyorlar ve onların süreçleri farklı. Daha 2 dakikamız var. Şimdi bu. Buradaki şemada gördüğünüz Kopernik'in kitabının gezegenlerin dönüşleri ve yörüngeleri üzerine bir çalışması var. Onun 3. kitabında diyor, bakın diyor, göreceksiniz. Kopernik Ptolemy'den daha fazla üst daire getirdi diyor. En son söylediği şey oydu. Where you find diagrams like this, and you know what these are epicycles, and if you love Latin, it's epicyclum, epicyclus, epicycli. Copernicus had more epicycles in his model than Ptolemy ever imagined. So the question is dark matter and dark energy our modern version of epicycles, things that we introduce to save the appearances? Bu bir de ara verebiliriz. Niye bu epicycle'lardan söz etti burada? Hiç yeri yok değil mi? Dark matter, dark enerji. Bunlardan söz etmesinin nedenini şimdi açıkladı. Bunlar diyor, modern yeni kozmolojide dark matter ve dark enerji nasıl açıklayıcı öğelerse, eski kozmolojide de bu epicycle'lar aynı görevi üstleniyorlar diyor. Yani şimdi böyle bir sunumun
işi anlamayı kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı tartışma götürüyor. Epicycle'ların bu kozmolojide hiçbir yeri yok. Epicycle'lar sadece dünyayı merkez alan bir bakış açısından kaçınılmaz olarak ortaya çıkan fenomenlerdi ya da fenomenleri açıklamanın bir yoluydu ve o dünya merkezden alınınca gezegenlerin tüm gezegenler tek bir düzlem üzerinde, ekliptik denen düzlem üzerinde şeyde dönüyorlar, güneş çevresinde dönüyorlar. Herhangi bir üst daire falan yok. Yani elips aslında yörüngeler biliyorsunuz. Ptolemy'nin ve Kopernik'in üst daire kullanmalarının neden gerektiğini açıklamaya çalıştım. Bu şey yani sayfalara girmesi için hiçbir neden yoktu. Girdi. Belki de zaman doldurmak için girdi. Yani şimdi Fritz Zwicky bu şeyde Dark Matter kuramında en önemli alt. Daha doğrusu orada duran ilk alt 1930'da yaşamış. 30'larda bulmuş. Yani bu fotoğrafı 30'lardaki fotoğrafı. Bu kişi Bulgaristan doğumlu ama İsviçre uyruklu bir insan ve Zürih'te yaşıyor. Onun kendisi astronom. CERN'ün kurucularından birinin öğretmeni yanılmıyorsam ya da öğrencisi. Önemli bir kişi ama yani henüz çok fazla ayrıntılı olarak incelemedim yaşamını, neler yapmış, neler etmiş. Ama sevilmeyen biri çünkü disagreeable, Türkçe nasıl çevirebiliriz? Disagreeable person. Hoşa gitmeyen. Uzlaşması zor. Geçilmesi zor. Hoşa gitmeyen. Agreeable, uysal, uyumlu. Yani bu disagreeable bir kişi olduğu için o nedenle kuramı çok ciddiye alınmamış. Öyle diyor Ve bunun kendisinden daha disagreeable, daha geçimsiz bir komşusu varmış. Bu komşusu çok daha büyük bir problem yaratmış dünya için. İsviçre'de yaşarken de. Kimmiş bu komşu? 1910'ları düşünürsek. Tesla mıydı? Vladimir İlyich Lenin. Lenin'in kapı komşusu. O Fritz Zwicky 1936'da bu şeyi aslında Dark Matter kuramını başlatıyor ama 1970'lere kadar çok fazla bu aslında Dark Matter ve Dark Energy son 10 ya da 15 yılın bir şeyi. Yani kozmolojide en son aşama şu anda. Çok yeni. Bu da bir moda ve büyük olasılıkla olacak. Gelişecek, değişecek, dönüşecek. Saatimiz doldu. O zaman bir miktar ara veriyoruz. 31 Ocak 2013. Yani bu çalışmanın başında duran adam İkinci bölüm. bunlar. Or are they part of physical reality? Şimdi biraz izleyelim. So today's lecture will be about dark matter, and I suspect it will spill over until the second lecture tomorrow. The first indication of dark matter was in the 1930s when Fritz Zwicky studied galaxy clusters. Let me say a couple of words about Fritz Zwicky. Fizik konusunda ilk bulgular, Dark Matter konusundaki ilk bulgular diyelim, Zwicky'nin çalışmasıyla 1930'larda ortaya çıktı diyor ya da 1930'larda yapıldı. Onu yapacağız, izleyeceğiz. Bunu biraz dikkatli olalım. Acaba yeterli mi? Videodaki açıklamamı bilmiyorum. Değilse onu tamamlamaya çalışacağım. He was born in Bulgaria. His father was a member of the Swiss Foreign Service. He was a Swiss citizen and he went to ETH in Zurich and studied under Hermann Weyl and Paul Scherrer. Paul Scherrer, of
Hermann Weyl, bu önemli bir ad şeyde, görelilik kuramında, kuantum kuramında, matematikte, geometride. Öteki ikinci ad ise onu tanımıyorum ben ama o yani Fritz'in öğretmenlerinden birisi Weyl, Hermann Weyl, ikincisi de CERN'ün kurulmasında... Hocam, evet. Yani hem kurulmada hem de Paul Scherrer Institute vardı İsviçre'de efendim. Evet. Çok müthiş bir araştırma Tamam, orada yani çok önemli şeyler insanlar altında çalışmış. Of course, played a big role in the founding of CERN. And he, after graduating from ETH, he took a position at Caltech in California. And he became an astronomer, and he observed clusters of galaxies and noticed that there seemed to be more mass in the cluster of galaxies as determined by measuring the velocities of cluster members than he could account for in the form of what he saw as stars. Şimdi Caltech Amerika'da çalışmasına devam ediyor ve bu özellikle galaxy cluster, galaksi salkımlarını ya da kümelerini, galaksilerini inceliyor ve bunların devriminde, galaksilerin devrimini incelerken ortaya çıkan şey şu, orada görünenden daha fazla kütle olması gerekir diye düşünmeye başlıyor. Galaksilerin devriminde bir anomali var. O anomali sanki galaksinin görünen kütlesinden daha fazla olan bir kütle tarafından ortaya çıkarılıyormuş gibi görünüyor. Yani şimdi o anomalinin ne olduğunu göreceğiz. And this was the first indication of dark matter in the 1930s. No one took Zwicky very seriously at the time. Zwicky'yi o sırada kimse diyor fazla ciddiye almadı diyor. Çünkü Because basically he was a very disagreeable person and no one liked Zwicky. Çünkü diyor temelde çok geçirsiz biriydi ve kimse Zwicky'yi sevmiyor. O yüzden ciddiye almadılar diyor. He caused a lot of people a lot of trouble, but not as much trouble as the person who lived next door to him when he was a student in Zurich. Pek çok insana diyor sıkıntı verdi ama diyor yanında yaşayan bir komşusu kadar sıkıntı vermedi diyor. This other person ended up causing a lot more trouble. Zwicky's next door neighbor at Zurich was a Russian named Vladimir Lenin. So he didn't cause as much trouble as his neighbor, but he did cause a lot of trouble in astronomy. So this was around for 30 or 40 years, this idea of dark matter, but it wasn't taken seriously until people started looking at individual galaxies to determine the mass of a galaxy by the velocities. And this is a very simple idea. We can determine, as you know, the mass of the sun by determining the radius, the distance between the Earth and the sun, and measuring the rotational velocity. If you measure B and measure R, you can determine the mass of the sun. And you can do a similar thing, involves a little bit of modeling, a little bit more complicated, but essentially, if you can measure a little bit of this is a Şimdi burada şu formülden bilinen değişkenlerden bilinmeyen değişkeni çıkarabiliriz değil mi? Biliyoruz, cebir işlemi ve daha karışık bir matematik gerektirmiyor. Burada ortada güneş duruyor, çevrede gezegen dönüyor çevresinde, güneşin çevresinde. Kütleler ve uzaklıkla ilgili bir bu bağıntı. Orada bir problem yok. Güneşin kütlesini nasıl hesaplayabiliriz? Güneşin kütlesini nasıl hesaplayabiliriz? Yani boyunu ölçerek değil. Küre gibi. Dünyanın kütlesini biliyorsak, dünyanın güneş çevresindeki dönüşüyle ilgili olarak örneğin yarıçapını biliyorsak, bu yeter bizim için değil mi? Dünyanın kütlesini biliyorsak ve de uzaklığı biliyorsak, güneşin kütlesinin ne olduğunu çıkarabiliriz. Şimdi onları söyledi ve very simple idea. We can determine, as you know, the mass of the sun by determining the radius, the distance between the Earth and the sun.
And measuring the rotational velocity, if you measure V and measure R, you can determine the mass of the sun. And you can do a similar thing, involves a little bit of modeling, a little bit more complicated, but essentially if you can measure the distance of objects from the center of a galaxy and measure their velocity either through their redshift or their blue shift, you can determine the mass interior to some spherical radius. And if you're outside of the galaxy, whatever that means, and you measure the velocity and the distance of some test particle, then you can determine the mass of a galaxy. This was a program that was pioneered by the American astronomer Vera Rubin, and people took this seriously because unlike Zwicky, everybody liked Vera Rubin. And she measured individual galaxies, and here's an example of the nearby galaxy M33, and what she did was to measure the rotational velocity as a function of distance from the galaxy, and notice that what is observed is larger than the velocity that one would expect if all of the mass was contained in galaxies. Once you are outside of the galaxy or outside most of the mass, you expect the rotational velocity to decrease as Kepler's. Şimdi burada bu grafik şeyi anlatıyor. Galaksideki çeşitli yıldızların hızlarının durumunu anlatıyor. Şimdi Güneş sisteminde düşünürsek en yakın gezegen Merkür değil mi? Merkür, Venüs diye gidiyor. En uzakta ne var şu anda? Plüton'u saymazsak. Neptün var diyelim. Venüs Güneş'e en yakın gezegen ve en hızlı dönüyor. Venüs'ten sonra Merkür en hızlı dönüyor. Merkür'den sonra Venüs geliyor ve bu şekilde Güneş'ten uzaklaştıkça gezegenler dönüş hızları yavaşlıyor. Neden? Çünkü bunların arasındaki kuvvet ilişkisi kütlelerle doğru orantılı ama uzaklığın karesiyle ters orantılı. Ve şimdi bu mekanik problemi ve mekanik yasalarıyla çok kolayca açıklanabilen bir şey. Olağanüstü kolaylıkla açıklanabilen bir şey. Çünkü tamam Güneş sisteminde çok fazla şey var, parça var. Yani 8 tane 9 gezegen var. Yani bir gezegenin datasını hesaplamak için o 8 gezegeni de dikkate almak gerekiyor. Onların pozisyonlarını da dikkate almak gerekiyor. Ayrıca daha sağın bir ölçüm yapmak istiyorsak, daha sağın veriler istiyorsak gezegenin konumuyla ilgili olarak o zaman uzaktaki yıldızları da, uzaktaki galaksileri de dikkate almamız gerekiyor. Çünkü evrensel yerçekimi yasası her şeyin her şeyi çekmesini anlatıyor. Ve burada mekaniğin gösterdiği, evrensel yerçekimi yasasının gösterdiği şey Güneş'ten yani özekteki cisimden uzakta olan şeylerin, gezegenlerin daha yavaş bir hızla döndükleri. Şimdi Dünya bir yılda Güneş çevresindeki turunu tamamlarken biz ona bir yıl diyoruz. Örneğin Neptün için bir Güneş çevresinde bir tur atmak için, Neptün'ün Güneş çevresinde bir tur atması için dünya yılından 250 tanesi gerekiyor yaklaşık olarak. Ya da 300 ya da 500 yani. Ama yavaşladıkları çok açık. Neden? Çünkü şey bu, evrensel yerçekim yasası bunu gerektiriyor. Sadece mesafeyi mi? Mesafeleri farklı mı? Tabii. 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 Uzaklık var. Her uzaklıkta aynı şey olmuyor. Evet. Hocam şöyle mi oluyor? Yörüngenin kalabilmesi için merkez kaç kuvvetiyle çekim kuvvetinin dengede olması lazım. Evet. Merkez kaç kuvveti de tamamen hıza bağlı. Yani yörünge kütleye bağlı. Tamam, kütleye de bağlı. Hızla da doğru orantılı. Güneşten uzaklaştıkça çekim kuvvetiyle merkez kaç kuvvetinin dengede olabilmesi için hızın azalması lazım. Evet, evet. Bu aritmetiksel ya da cebirsel bir işlem. Yani çok daha ayrıntısına hesaplamak gerekirse kalkülüs kullanacaklar ama kütleyle ve esasında uzaklıkla ilgili. Çünkü Neptün oldukça uzak Güneş'e. Dünya Güneş'ten 150 milyon kilometre uzaklıkta. Neptün'ün uzaklığını bilmiyorum ama herhalde milyar kilometre falandır. Böyle çok da ve uzaklığın karesiyle ters orantılı. Burada kare ters şeyi
Bu yavaşlamanın asıl nedeni olan faktör uzaklığın karesiyle yerçekimi kuvvetinin azalması, kare orantısıyla azalması ve aynı kare orantısıyla azalmayı küresel fenomenlerin hepsinde görüyoruz. Sadece yerçekiminde değil, manyetizmada da görüyoruz, optikte de görüyoruz değil mi? Yani bir ışık kaynağının gücü, ışık gücü. Ne deniyordu ışık şeyine? Lüks deniyor biliyorlar fizikte. Yani o şeyle değil, uzaklıkla değil, uzaklığın karesiyle doğru orantılı bir zayıflama gösteriyordu. Zaten yerçekimi kuvvetinin de kareyle ters orantılı olarak, uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak azaldığı görüşü, şimdi bu normal olarak Newton'a yüklenen bir buluş. Newton'un Principia'da bildirdiği şey bu deniyor. İşin aslı böyle değil. Bu çok daha önceden bilinen bir şey. Yerçekimi kuvvetinin uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğu görüşü. Yani şimdi iki cisim arasındaki kuvvetinin niceliğini bulmak gerekiyorsa burada ele alınacak olan faktörler iki tane kütle var, bir de uzaklık var değil mi? 3 faktör var. Yani bir kütle M1, ikinci kütle M2, bir de bunların arasındaki uzaklık. Uzaklığın böyle bir ilişki içinde kare düzeninde etkili olduğunu daha önceden biliyoruz. Işık fenomenleri yerçekimi kuvvetinden daha önce incelenmiş Avrupa'da. Bu kare ilişkisi bilinen bir şey. Şimdi Newton'u önceleyen şeyler çok fazla. Bunların arasında kuvvet faktörü de var. Yani yerçekimi kuvveti Kepler'in şeyinde yok, yasalarında kuvvet faktörü yok biliyorsunuz. O sadece uzaklık, zaman, alan ilişkileri var orada. Ama Newton'un en yakın arkadaşlarından biri Robert Hooke değil mi? Biliyor musun? Bu Newton konusu çok önemli. Çünkü Newton'la ilgili çok fazla şey var, olay var. Newton'un simyacılığı var, Newton'un yani yaşantısında çevresiyle ilişkilerinin değerlendirmesi var ve genel olarak da Newton'a çok fazla bilimsel buluş yüklendi ve Newton aslında bunları hak etmiyor. Böyle bir şey de var, görüş de var. Yani Newton denense görelilik kuramı durumunda da aynı şey oldu. Görelilik kuramı başlıca Poincare ve Lorentz'in çalışması, görelilik. Ve Einstein'ın kullandığı formüllerin hepsi hazır olarak bekliyor onu. Ama o kuram Einstein üzerinde yoğunlaştırıldı ve ona bağlı. Yani sanki her şey orada Einstein'ın başından altından çıkmış gibi görünüyor. Örneğin E eşittir MC kare. Bunlar bile Einstein'ı önceleyen şeyler ama bugünkü kuşaklar ve bugünkü fizikçi kuşakları da bunu Einstein'a yüklüyorlar. Newton durumunda da benzer bir şey var. Yani Newton'a ona ait olmayan şeyler yükleniyor. Uzaklığın karesiyle ters orantılı olması yerçekimi kuvvetinin bu Newton'u önceleyen bir şey ama sanki Newton'un bulmuş gibi düşünülüyor. Kalkülüs konusunda da aynı şey var. Newton kalkülüs konusunda bir çalışmalar yapmış ama bu kalkülüs denen şey başlıca bütün dünyanın kullandığı ve 200-300 yıldır kullandığı şey Leibniz'in ürünü olan, onun çalışması olan bir bilim ve o da nedense Newton'a yüklenmeye çalışıyor. Bazı kalkülüs kitaplarında Leibniz'in adına bile değinmeden kalkülüsü Newton buldu diye başlıyorlar bu şeyler. Bazı matematikçiler ve artık bilimsel efendim milliyetçilik bazında değerlendiriyor. Evet, yani şovenizm. Burada matematikçilerin, fizikçilerin böyle şoven tutuma girmeleri gerçekten dayanılacak bir şey değil ama giriyorlar bu insanlar. Yani hocam bir şey söyleyeceğim. Bundan evvel bir grafik gösteriyordu. Orada diyorduk ki karanlık maddeden dolayı, bozulmadan dolayı bir grafik vardı. Bu grafikten önce bir grafik vardı. Orada bir şey izah etmeye çalışıyordu. O grafiği, şimdi onları bilmiyorum, görebilir miyiz? Bu grafiği ben açıklayayım. Bu grafik gösteriyor. Hangi galaksiydi? M33 galaksisi değil mi? Yazıyor mu? Galaksideki yıldızların şeyleri. Şimdi bu yıldızların uzaklıkların artmasıyla hızlarının azalması bekleniyor. Yani galaksinin özeyinden
daha uzakta olan yıldızları biliyorsunuz. O elips şeklinde bir galaksi ve yıldızlar özekten daha uzaklaştıkça hızlarının yavaşlaması gerekir. O zaman her bir yıldızın uzaklığına göre grafiğin şöyle aşağı doğru bir parabol gibi inmesi gerekir ama burada şeyi gösteriyor. Düz doğrular var. Yani hızlarda bir şey yok, değişme olmuyor. Bu grafiğin anlamı o. Yukarıdaki soldaki mi? Bu doğrusal çizgi. Evet. That was not what Vera Rubin measured. So there seemed to be more mass in the galaxy than we could account for in the form of stars or any other thing that we... Bu Vera Rubin'in çalışması ve orada galakside diyor açıklayabildiğimizden daha fazla kütle var. Bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan vargı o. Galakside görülebilen, gözlenebilenden, açıklanabilenden, hesabı verilebilenden daha fazla kütle var. It's not just our galaxy, it's not just M33, but there's a program of measuring rotation curves. Now, hundreds of spiral galaxies, and it's measured out to very large distance. To put this on a scale, the distance between the sun and the center of our galaxy is about 8.5 kiloparsec. So here it's measuring very far out from the center of the galaxy, and the rotation curve does not drop. Most of the rotation curves become quite flat, which says that you haven't run out of mass, that presumably the mass is decreasing as 1 over r squared. So this is one indication. Şimdi bu grafiğin düz gitmesi, yani uzakta duran, özekten daha uzaktaki yıldızların da hızında bir yavaşlamanın olmaması, tüm galaksideki her yıldızın eşit hızla ya konumunu değiştirmeden dönmesi, bu bir anomali ve bunun bir açıklaması galakside gördüğümüzden daha fazla kütle var. O zaman bu evrensel yer çekimi yasasının işlememesi anlamına geliyor. Ya da işlemesi için, yasayı kurtarmak için yapılacak tek şey orada daha fazla kütle olduğunu kabul etmek. O zaman o uzaktaki yıldızların niye yavaşlamadığını açıklayabiliriz. Çünkü boşluğu eğer kütleyle doldurursak diye düşünüyorlar. Peki bu gezegenleri niye etkilemesi? O boşluğu doldurması. Ayrı bir şey. Güneş sisteminde tek yıldız durumundaki gezegenler neden yavaşlıyorlar? Çünkü o dark matter denen, yani karanlık özek denen şey o kadar yoğun değil, o kadar güçlü değil. Çünkü şimdi Neptün'ün de pozisyonunu kaybetmeden, yani şey gibi, dünya gibi, o zaman o çok daha hızlı dönecek. Yani onu sürükleyecek bir kütlenin olması gerekir diye düşünüyorlar. Gezegenlerin olduğu bölgede yani o kadar dark matter'ın olmadığını düşünüyorlar. Aynen. Yani, şimdi bunlar ne kadar mantıklı, bu model dedik ya, bu ne kadar bu realiteye uygun bir düşünce, realitede gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Efendim? Hani uzaklığın karesiyle hızın düşmesi, formülünü belki gözden geçirmesi. Bir şey o da var. Yani onu kabul edip de orada eksik kısmı kitleyle tamamlıyor. Evet. Belki de o formülü gözden O formülü gözden geçirmeyi önerenler de var. Yani artık Newton klasik mekanik yasası, bu evrensel yerçekimi yasası, Newton'un Principia'daki şeyi, bu yasa ve de tabii ki Einstein'ın genel görelilik kuramı, bunlar sorgulanıyor. Yani bunları sorgulamalıyız diyen fizikçiler de var. Ama bu dark matter, karanlık özek hipotezi yasayı kurtaran bir hipotez. Bu şimdi birinci şey bu, açıklama, kanıt, yani bir kanıt bu. O dark matter'ın var olduğunu kanıtlayan birinci faktör bu galaksinin özekten daha uzak yıldızlarının da özeye yakın olanlarla aynı hızla dönmesi. Bu bir anomali ve bu anomaliyi düzeltme yolu bir karanlık özek kanıtlamak ya da postülat etmek. Şimdi ikinci kanıta geliyor. Looking at the dynamics of clusters
and the rotation curves of galaxies, that there's more mass in the universe than we can account for in terms of what we see. Dark matter is also apparent by the phenomenon of weak gravitational lensing. If there is a massive object, Şimdi şeyi anlatacak. Weak gravitational lensing. Ne demek? Zayıf yer çekimi lenslemesi ya da merceklemesi gibi odaklaması ya da mercek etkisi. Yani mercek çünkü gelen ışığı kırıyor biliyorsunuz. Saptırıyor ya da ve açısını değiştiriyor. Şimdi o az önceki şuradaki şekilde uzaktaki beyaz yıldızı görüyorsunuz. Oradan gelen ışını yukarı doğru giden orada bir şey var. Şu B noktasında burada bir sapmaya uğruyor. Aslında bu şekil çok uygun değil. Yani galaksi burada gördüğünüz gibi. Bu galaksinin yakınından geçerken şöyle bir sapma delta t theta sapması bu kadar bir sap. Beyaz noktada gibi görüyorsun aslında. Evet, şuradan gelen ışın burada şey yapıyor, kırılmaya uğruyor ve o zaman o ışının teleskopla baktığımız zaman buradaki yıldızı burada görüyoruz. Bu gravitational lensing denen şey bu. Bu şeyin Arthur Eddington'u biliyorsunuz. Evet. Görelilik kuramının ilk destekleyicilerinden ve savunucularından birisi ve bir güneş tutulması sırasında gündüz tabii güneş tutulması gündüz yer alıyor. Güneşin arkasında kalıp da görünmemesi gereken yıldızların görünmesiyle görelilik kuramının geçerliğinin doğrulanması ya da görelilik kuramının test edilmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor ve Arthur Eddington o savaş yıllarına rağmen şeye gidiyor, Güney Amerika kıyılarına gidiyor. Orada bir gemide işte o şeyi yapıyor, ölçümleri yapıyor, fotoğrafları çekiyor gündüz güneş tutulması sırasında ve de gerçekten de o güneşin arkasında kalıp da görünmemesi gereken yıldızlar bu sapmadan ötürü görünüyorlar ve fotoğrafları çekiliyor. Bu şey olarak kabul ediliyor. Görelilik kuramının, Einstein'ın görelilik kuramının ilk doğrulanması olarak kabul ediliyor ve bir sansasyon yaşanıyor dünyada. Gazeteler görelilik kuramının doğrulandı, Newton mekaniği çöktü, yıkıldı. İşte Einstein'ın yani görelilik kuramının başlangıcında böyle bir sansasyon var. Arthur Eddington tarafından yapılan bir bu çalışma. Lensing, bu aynı fenomen ya da aynı olay. Şimdi ışık ışını geldiği zaman, ışık ışını bir kütlenin yakınından geçtiği zaman o kütle tarafından şeyinden saptırılıyor. Işık ışınını doğrusal olarak düşünürsek o zaman orada bir sapma oluyor. Bu sapma sadece görelilik kuramının bulduğu bir şey değil. Bunu klasik mekanikte ölçebiliyor. Çünkü eğer bir kütle varsa orada değil mi? Bir sapma olması için ışığın kütlesel bir karakter taşıyor olması gerekir değil mi? O kütle ne kadar küçük olursa olsun eğer kütle varsa o zaman onun Newton yasalarıyla da o sapmanın kaç derece olacağı hesaplanabilir. O zaman görelilik kuramıyla Newton yasası arasındaki ayrım gösterecek. Newton kuramına yüklenen sağlamlık eksikliğini. Yani görelilik kuramı Newton mekaniğini tam olarak çürütmüyor diyorlar. Sadece iyileştiriyor. Biraz oradaki eksikliği, bozukluğu gideriyor diyorlar. Ama bu gravitational lensing yani yer çekimi mercek etkisi klasik mekaniğe aykırı bir değil, durum değil. Sadece rakamların miktarı değişik. Şimdi devam edelim. Object, a gravitational lens, then light from a star or galaxy or some object will be deflected as it passes the gravitational lens, and there's some impact parameter B. So an observer, this is what a typical observer looks like,
would observe the star or the object displaced from its actual position. And the angle of deflection is related to the mass and distances. So if you observe the deflection angle, you can deduce the mass of the gravitational lens. O zaman şimdi son olarak bunu anlayalım. Ortada şey görmüyor değil mi? Galaksi. Bu bir galaksi. Yani şey değil. Burada zaman yolunda 200 milyar yıldız vardı. Burada da ya 100 milyar, ya 500 milyar, ya birkaç milyar, pardon trilyon. Yani bu şey. Şimdi dark matter denilen şey bu galaksinin kendisini kuşatan bir halo, hale ya da daire olarak tasarlanıyor. Bütün tabii ki şeyi, galaksiyi kuşatıyor ve galaksinin dönüşünü o zaman belirleyen faktör bu kütle oluyor. Çok büyük bir şey. Şimdi bu kütlenin ne kadar büyük olduğu şeyden belirleniyor. O gravitational lensing'den belirleniyor. Gördüğünüz gibi şurada görünmemesi gereken şeyler, kaynaklar bu şeyden dolayı, Einstein halkası dedikleri şeyden dolayı, yapıdan dolayı görünüyorlar. Bunun çapının ne kadar olduğu şeyden hesaplanabiliyor. Böyle mekanik yasalarla, Newton yasalarıyla hesaplanabiliyor ya da görelilik kuramının daha ince yasalarıyla hesaplanabiliyor. Ve de bunun sonucunda ortaya çıkan durum ise nedir? Onu göreceğiz şimdi. Dark matter, şuraya bakalım. Türkçesi kara özlek mi, koyu özlek? Karanlık. Dark, black değil, kara değil, black demiyor, dark diyor. Karanlık yani koyu da denir. Bu karanlık özdeğin karakteri şey olması, az önce söyledim, herhangi bir şekilde elektromanyetik bir etkileşime girmemesi. Yani X ışınları, optik ışınlar, görülebilir ışınlar ya da genel olarak elektromanyetik bir dalgayla etkileşime girmiyor. Şimdi burada bir şema var, bunu tekrar şey yapalım, hatırlayalım. Bu yukarıdaki bölüm şeyi gösteriyor, bugünkü durumu gösteriyor. Karanlık enerji dediği şey %72, karanlık özdek %23. Bu yüzdeler sürekli değişiyor, ayarlanıyor. Ya bunu yapanlar kendilerine göre %2 kadar oynuyorlar ya da bazıları daha eski olduğu için ve daha yeni olanlar biraz daha düzeltme içeriyorlar. Atomlar %5. %95'i ya da %95,5'unun ne olduğunu bilmiyoruz diyorlar şu anda. Ve bu geri kalan %95'lik kütle Hegel'in yerçekimi kuvvetinin iki momenti olarak açıkladığı çekme ve itme momentlerini temsil ediyorlar ya da onun işlemini üstleniyorlar. Dark matter, karanlık özdek, çekme kuvvetinin işlemini yerine getiriyor. Yani galaksiyi bir arada tutuyor. Eğer o olmasa, dark matter olmasa bu şeye göre, hipoteze göre galaksi o dönmedeki merkez kaç etkiden dolayı dağılacak. O dağılmayı önleyen şey karanlık özdek diyorlar. Aynı zamanda da bu Hubble teleskobunun, Hubble'ın kendisinin evrenin genişlemesi kuramı biliyorsunuz. Evren sürekli genişliyor ve o genişlemenin, şimdi burada bir soru hemen aklımıza geliyor. Big Bang kuramına göre bir patlama oldu ve o patlamadan sonra her şey genişlemeye başladı. Dolayısıyla her galaksi başka her galaksiden uzaklaşıyor. Bunun şeyi var. Bu dağılma, birbirinden uzaklaşma bir enerji sorunu ise bunun enerjisini kim sağlıyor? Neresi sağlıyor? Aslında eğer bir patlama olduysa süre durum diye bir şey var değil mi? Newton'un birinci yasası. Yani bir galaksi uzaklaşıyorsa ötekilerden ona dışsal bir kuvvet etki etmediği sürece o uzaklaşma devrimini kendi devrimini özel olarak sürdürmesi gerekir. Şimdi bu unutuluyor.
bu dark enerji denen faktör bu konuşmacının üzerine çok fazla konuşamayacağım çünkü çok şey bilmediğini söylediği alan. Bu enerji, birincisi dark matterde özdek, ikinci faktör %70'lik esas büyük olan alan ya da kütle enerji, dark yani karanlık enerji denen şey. Bu ise evrenin genişlemesini sağlıyor. Evrenin genişlemesinin ne demek olduğu ise apayrı bir sorun. Nereye doğru genişliyor, bu uzay mı genişliyor, zaman mı genişliyor, kütle artıyor mu falan bunlar şey, Big Bang kuramının kendi beraberinde getirdiği bir takım yine sorunlar. Bazıları hiçbir şekilde yanıtlanabilecek bile görünmüyor. Evet, şimdi bu dark matter'ı görmek istiyor muyuz? Tabii. Haritasını yapmışlar. Nasıl yapıyorlar haritasını? Her galaksinin çevresindeki haloyu hesaplayabiliyorlar. Ve bu yüzlerce galaksi, binlerce galaksi uygulanmış. Bilgisayar olduğuna göre bu şey halolar, yani galaksileri kuşatan karanlık özdek bölümleri, onlar hesaplanıyor, bir araya getiriliyor ve gördünüz, göreceğiniz tablo ortaya çıkıyor. Daha önce de görmüştüm. Ya buna, bu çok, galiba bundan bir adet var ve herkes de bunu kullanıyor. Buna şey yapabiliyoruz. İçine doğru girebiliyoruz. Çok yüksek çözünürlüklü bir grafik bu. Yeter mi? Pek şey anlaşılmıyor ama şey, böyle bir yapı. Bu karanlık özdek. Ve bu şeyden sorumlu. Galaksilerin bir arada durmasından sorumlu olan şey. Yani Hegel'in... Dark enerji mi, özdek mi? Bu özdek. Dark matter. Enerji mi? Enerji, bunun dışı enerji olmak zorunda. Yani evet, %5'i şeyde atomlardan oluşuyordu. %70 sürü. Şimdi dark matter konusunu sağ olun ama şimdi birçok galaksilerin merkezinde aynı zamanda biliyorsunuz black hole'lar var. Yani bu bilinen bir gerçek. Black hole'lar da görülemiyor. Bilinen bir gerçek değil, o da yapılıyor. Hayır yani ben hani bu teori ne kadar teorisi o da o kadar teori aslında. Tabii. Şimdi yani benim dark matter ile ilgili başka bir bilgim vardı, onu söyleyecektim. Şimdi bir nebulonun ortasındaki dark matter görünemediği için... Ortasında değil ki, çevresinde. Çevresinde. Ama bu çevresi öyle anlatılmıyor bir de. Bu çevresindeki görünebilen maddenin dışından baskı yaptığı için nebulayı bir arada tutan bir madde olarak da anlatan bir teoride okudum da onun için diyorum. Olabilir. Yani o halkayı baskılayan bir dış madde var diye söyleniyor. Çünkü merkezdeki maddenin kütlesi o halo'u bir arada tutmaya yetmiyor. Yani şeyi dışarıdan baskılayan bir madde olduğuna yönelik bir iddia da var. Sadece ya kara delik, oradaki kara deliğin yaptığı çekim kuvveti diyorsunuz şeye yetmiyor. Çünkü kara delik de olabilir, dark matter de olabilir. Onu bilmiyoruz yani. Bence o konuda ben de yani olabilir, gözlenmiştir ama sadece dönenlerin hareketi gözleniyor. Dolayısıyla ana madde zaten ortada gözlenemeyen madde olduğuna göre dark matter mı, kara delik mi bence söylemek biraz zor. Gerçi kara deliklerin bazı tarifleri var. Yani o ayrı bir şey ama etraftaki maddenin halo'u baskılayan bir madde olduğuna yönelik bir teori daha var yani. Evet. Yani sadece teori olarak. Anladım. Bunlar hipotez ve kara deliklerle bu dark matter arasındaki ilişki şu anda çok yeni bu şey. Burada bir takım yenilikler, yani ilerlemeler yıllar gerektiriyor aslında. Yani belki 2010'da... İkisi çelişmiyor zaten değil mi? Yani sonuçta çelişmiyor zaten. Hangisi? İki teori. Sizin söylediğinizde kara delikle ya da dark matter'ın dışarıdan çemberi iterek içeride sistemi sağlıyor olması birbiriyle yok farklı bir şey. çelişmiyor. Benim söylediğimde dark matter dışarıdan baskılıyor halo'u diye bir teori var. Yani ben de öyle biliyorum. Hocamızın söylediği de içerideki maddenin yetersizliğinden dolayı dışarıya doğru gidilen maddeyi tutamaması ama bunun görülememesinin başka dark maddeden dolayı olduğuna ilişkin görülebilen haricindeki dark matter'dan dolayı bu konsantrasyonu sağladığını düşünüyor kuvveti. Ben öyle biliyorum. En azından sizin altınız öyle yani. Şimdi benim anlattığım buradaki şu konuşmada, açıklamada yapılan, ya burada verilen açıklamada bu galaksinin kendi içindeki görülebilir kütlenin yani o atomların ve yıldızların bu yapının bu şekilde dönmesini açıklamaya yeterli olmadı yani. Onun için de buraya ekstra bir kütle getirilmesi gerektiği. Dolayısıyla çelişen bir şey yok. Yani dışarıda var olduğu. Galaksiyi kuşatan bir şey bu. Galaksi tabii ki oval, yani yumurta gibi diye düşünürsek ya da disk gibi düşünürsek galaksiyi böyle bir tekerlek, elips bir şey. O zaman halo
Hocam nasıl? bence çok farklı bir şey. Bakın, o zaman yine aynı gravitasyon kurallarından bahsediyoruz. Yani özdek, ortadaki özdek, ister görünsün ister görünmesin, fark etmez. Nasıl? Kütle. O kütle neticede çektiği için bu merkez kaç kuvvetiyle halo yerinde tutuyor. Yani ister görünsün ister görünmesin fark etmez. Temel kanun aynı. Benim okuduğum konu ise bu dark matter'ın dışarıda olup nebulayı baskıladığı yönünde. O biraz daha sıkıştırıyor. Evet, yani öyle bir teori var yani. Bu da farklı bir şey. Farklı, doğru, sıkıştırıyor. Yani şimdi sıkıştırma sanki şey gibi, böyle bir ara harç gibi duruyor değil mi? Evet. Harç gibi. Evet, yani öyle bir düşünce Burada var yani. o kütle de şeye katıldığı için, evrensel yer çekimi yasasının altına girdiği için o kütlenin, görünmeyen kütlenin, yani karanlık özdeğin orada bulunması o galaksinin o enteresan ya da anormal dönüşünü açıklıyor diyor. Evet, yani harç gibi olması. Tabii bunlar modeller. Bir de hocam şey var, küçük bir şey var. Bu genişleme sırasında, genişlemede hızın artması diye bir olayın gözlendiği iddia ediliyor. Bu dark enerji ile ilgili. Yok, sadece yok. Şeyin, enflasyonla ilgili. Evet. Evet. Tamam. Değil mi? Işık hızının da ötesine geçtiğini... Çünkü hayır giderse, eğer hızlanırsa muhakkak bir ışık hızını geçecek. Tabii. Çünkü yani belli bir hızla hızlanarak gidiyorsa ışık hızını geçmesi o zaman görelilik kuramı çürütülüyor. Gerçekten ışık hızının ötesine geçiyorsa, ışık hızının ötesine geçmeyi başarması için sonsuz enerji gerekiyor. Evet, sonsuz enerji. Ve o sonsuz enerjiyi nereden alacak? Eğer geçmişse, ışık hızının ötesine geçtiği herhangi bir cisim, atom ya da nötrino ya da bir galaksi, eğer ışık hızının ötesine geçmişse, görelilik kuramı geçersiz kılınıyor. Orada zaten zaman tutulmuyor. Evet. Görelilik kuramının kendisinin kuram olduğunu unutmayalım. Kuantum kuramı, kuram bilim demek değildir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Bunun kendi fizikçiler kendileri bile bunun bilincinde değiller. Modeller. Şimdi burada bu konuşmacının başlangıçta bu modeli realiteyle ilişkilendirirken özlemlikten kaçınamadığını gördük. Sayın Cole'du değil mi? Konuşmacımızın adı. Yani ekonomistlerle karşılaştırdı. Başka bir iki karşılaştırma daha yaptı. Esprili karşılaştırmalar ama kendisi ısrar ediyor. Yani şey diyor, bu standart precision kozmoloji ya da standart kozmolojik model realitenin diyor şeyidir diyor, bir aspektidir, bir yanıdır diyor. Yani realiteye ona bir real olgu değerini yüklemekten de şey yapmıyor, geri kalmıyor. Evet. Model ve olgu aynı şey değil. Russell da ona benzer bir şey der. Uzayda bir çaydanlık varsa diyor, ben 100 defa tekrarlarsak herkes onun doğru olduğuna inanır der yani. Ona benzer bir laf söylüyor. Evet, bunlar bilimden uzaklaşıldığını gösteriyor. Biz o hataya düşmüyoruz. Model asla realiteyle realiteyi temsil etme iddiasında olan bir şey ama temsil ettiğini söyleyebileceğimiz bir şey değil. Model bir şey. Subjektif bir realite tablosu. Bırakıyoruz, saat zamanımız oldu.